Hocam selamlar. Selamlar Töre Bey. Bugün genelde hastalardan çok sık sorulan soruları derledik. Onları size soracağım. Tamamdır. İlk soruyu başlıyorum. Bu prezerve konusu olacak. Prezerve meme estetiği konusu olacak. Çok ince meme dokusuna sahip hastalarda prezerve uygulanabiliyor mu? Uygulanabilir aslında. Bu tamamen engel değil ama daha iyi sonuç almak için aslında bir miktar meme dokusunun olması tabii ki daha iyi. Çünkü implant üzerine ne kadar doku örterse implantın görünümü o kadar azalıyor. Ama ergonomik skinin yapısından dolayı biz ergonomik skiyi aslında hastanın derisinin altını dahi değerlendirebiliyoruz. Özellikle meme onarımı yaptığımız hastalarda sadece bazen deri kalıyor tabii ki. Kasın üzerine derinin altında bu implantı uygulayıp o hastaları yeniden meme yapma şansımız var. Yani bu şu demek oluyor aslında, biz prezervede de çok ince dokulu bir hastada prezervede başarı yakalama şansımız var. Peki ileri derecede sarkması olan bir hasta yalnızca prezerve yeterli olabiliyor mu bu hasta? İleri derecede sarkması olan hastada tabii ki prezerve yeterli olmaz. Çünkü prezerve bir meme büyütme tekniği, dikleştirme tekniği değil. Şunu biliyoruz ki bir meme implantı bir memeyi tabii ki 1-2 santim kadar dikleştirebilir ama muhakkak beraberinde meme dikleştirme yapmamız lazım. Ama burada şu var, prezerve ile beraber meme dikleştirme yapılabilir mi? Aynı şekilde lokal ve sedasyon altında yapılabilir. Genestezi gerektirmeden aynen prezerve uyguluyormuş gibi hem hastaya prezerve ile meme implantı uygulayıp hem de aynı anda dikleştirme yapma şansımız var. Peki yine sık gelen sorulardan bir tanesi prezerve bir teknik demiştiniz. Daha önce meme ameliyatı olmuş bir hastaya bu teknik uygulanabiliyor mu? Prezerve tekniği. Daha önce meme ameliyatı olmuş hastada tabii ki prezerve uygulamıyoruz. İstisnaları var. Mesela total kasaltı meme implantı uygulanmış hastaya prezerve yapılabilir. Çünkü bu durumda memenin üzerindeki bizim ligaman dediğimiz memeyi tutan yapılar korunmuştur. Onlar kesilmemiştir. Böyle varsayıyoruz o plan açılmadığı için. Bu hastaya kasaltı implantını çıkartıp prezerve yapabiliriz. Ama burada tabii şöyle bir problem doğuyor. Kas altına konulan implantın kesisi maalesef daha büyük olacaktır. Çünkü orada kullanılan implant çok büyük ihtimalle klasik implantlardan bir tanesidir. Bu da en az bir 4-5 santimlik kesi gerektiriyor. Hazırda mesela daha önce kas altı implant uygulanmıştır hastaya ve çıkarılmıştır. Hiçbir şey yapılmamıştır başka. Yıllar sonra hasta prezerve uygulatabilir mi? Tabii ki uygulatabilir. Çünkü bizim prezerve uyguladığımız plan o hastada halihazırda bozulmamıştır, sağlamdır. Rahatlıkla prezerve yapılabilir. Peki bir soru daha, bu da sık soruluyor hocam. Asimetrisi belirgin olan hastalarda prezerve ile iki memeye farklı implant seçilerek bu asimetri düzeltilebiliyor mu? Düzeltilebilir çünkü elimizde çok seçenek var bu anlamda. Şimdi prezervede 3 farklı projeksiyonda yani diklikte, yükseklikte implant kullanabiliyoruz. Bu 3 farklı yüksekliğinde onun üzerinde farklı çap boyutu var. Yani elimizde 40'a yakın çeşitte implant var. Biz bu implantları farklı kombinasyonlarda kullanılarak asimetriyi giderebiliriz. Yani örneğin bir tarafa daha düşük, bir tarafa daha yüksek projeksiyon koyabiliriz. Bir tarafa daha dar, bir tarafa daha geniş tabanda implant uygulayabiliriz. Veya bunların ikisi birden değişebilir. Hani bu sayede daha simetrik bir sonuç yakalamak mümkün. Özellikle tabii bunun için 3 boyutlu simülasyonlardan faydalanıyoruz ameliyat öncesi. Çünkü burada hacim ölçümü, işte yükseklik ölçümü, taban ölçümü yapma şansımız var. Bununla da daha böyle simetrik bir planlama yapma şansımız oluyor. Son olarak meme dokusu azsa kas üstü yerleşim her zaman doğru mudur? Bu biraz hastanın tercihine de bağlı bir şey açıkçası ama dediğim gibi yani eğer ergonomix 2 grubu bir implant uygulayacaksak bu implantı rahatlıkla deri altına kadar konulabilecek yani 4-5 milimetrelik dokunun altına bile konulabilecek bir implant. Bu anlamda bize problem çıkartmıyor. Kas altı burada şart değil. Kas üstü uygulama yapılabilir ama doğru implantla yapmak lazım. Orada da bizim tercihimiz ergonomix 2 oluyor. Çünkü meme dokusuna en yakın, en böyle meme yumuşaklığında, kas üzerinde dalgalanma yaratmayan, yani bize özellikle kas üstünün problemlerini yaratmayan bir implant. Bunu bir de prezerve tekniğiyle birleştirdiğimizde tam meme koruyucu bir ameliyat yapmış oluyoruz. Rahatlıkla o yüzden bu hastaları da uygulama şansımız oluyor. Bugünlük 5 tane sorumuzu derledik. Bu bir seri olacak zaten. Bir sonraki 5 soruyla da sizin karşınıza çıkacağız. Sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Herkese iyi seyirler.